Evet, yeni videodan herkese merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda yine böyle bir toplu gösterim projeleri yer alacak. Bu kez atık materyal değerlendirme ve geri dönüşüm çalışmalarımı göstereceğim. Bu videoda yer alan bütün projelerin anlatım videoları kanalımda mevcut arkadaşlar. Oynatma listesi linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan dilediğiniz projeye bakarak isterseniz sizler de yapabilirsiniz. Evet, şöyle başlayalım. Öncelikle belirteyim, bu videoda yer alan projelerin hepsini ben halen kullanıyorum. Yani kullanılabilecek şekilde, hani sırf yapmış olmak için değil, gerçekten kullanılacak projeler bunlar. Aksi takdirde hani sırf yapmış olmak için bu geri dönüşüm çalışmaları yapıldığında kullanılmayacaksa eğer ve basit hani projeler olacaksa o maliyetine değmez. O atık materyali atalım, daha iyi. Çünkü o materyali kullanırken ek bir takım malzemeler ekliyoruz. Eğer kullanılmayacak uyduruk bir açıkçası uyduruk bir proje yapılacaksa o eklenen malzemeler de boşa gidecektir. Onun için gerçekten kullanılacak projeler yapmak lazım. Şöyle bir çantayla başlayalım arkadaşlar. Bunu ben el işi örgü çantası olarak yaptım. Hani gittiğim yerlere böyle bunu götürüyorum. İçine el işlerimi koyarak. Çok kullanışlı oluyor gerçekten. Sadece el işi değil, hani farklı şeyler de konulabilir. Farklı amaçlarla da kullanılabilir. Böyle gayet tatlı bir çanta oldu. Bu çantanın diğer bir versiyonu da bu şekilde arkadaşlar. Bunu da çok severek kullanıyorum. Şöyle. Evet, bu şekilde. Bunun içine astar geçirmedim. Geçirilebilir astar. Evet, şimdi bu çantaların yapım videosu var. Şöyle kullandığım materyalde şöyle Amerikan servis. Bunu marketlerde kolayca bulabilirsiniz. Bu şekilde bu tarz Amerikan servisi bu çantada kullandım. Bunda da böyle hasır türü bir Amerikan servis vardı. Onu kullandım. Evet. Evet, ikinci sırada göstereceğim proje bu arkadaşlar. Böyle çok tatlı bir oyuncak bebek puseti. Bunu yaparken kullandığım materyalde şöyle bir pet şişe. Evet, yanlış hatırlamıyorsam böyle 10 litrelik bir pet şişeden yapmıştım. Daha küçük boyutları da yapılabilir. Bunu ilk 2011 yılında el işi defteri blogumda paylaşmıştım. Kızım küçükken yapmıştım. Çok güzel oynamıştı onunla. Daha sonra işte kanalı açtıktan sonra videosunu çekebilmek için yenisini yaptım böyle. Evet, çok güzel, kullanışlı ve çok da yapılan, çok severek kullanılan bir oyuncak bebek puseti. Evet, bu da bu şekilde. Evet, sırada çanta projelerimiz var. Evet, bu çantaları atık materyalden yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, bu çantanın içinde kullandığım materyal şöyle bir sıvı deterjan bidonu. Şöyle bakın, içinde kullandığım materyal böyle. Genelde hani bu tür tüylü iplerle plastik kanvasla falan yapılıyor. Plastik kanvasla yapılmaktan daha pratik ve daha az maliyetli. Evet, bu şekilde yapılış videosunu yayınladım. Bu da yine başka bir deterjan kabından. Şöyle bakın, içinde deterjan kabı var. Evet, deterjan kapları çok kullanışlı oluyor arkadaşlar. Şöyle bakın, yine bir deterjan kabından hazırladığım bir çalışma. İçinde projelerim var. Evet, böyle.
ağzında büstü ile kapaklı kutu gibi böyle çok tatlı bir şekilde kullanabiliyoruz. Evet. Şöyle bir mesela yine plastik deterjan kutusundan böyle tokalık, tel tokalık yapmıştım. Evet. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bütün bunların videoları kanalımda mevcut. Evet, sırada böyle tatlı bir değerlendirme projesi var arkadaşlar. Evet, bu bir çanta. Şöyle açalım bakalım. Market alışveriş çantası, torbası olarak yaptım. Şöyle bakın. Bunu da kızımın küçükken kullandığı böyle eski bir böyle hani Barbie'li filan şemsiyesinden yaptım. Şemsiyesinin kumaşından. Siz bu aynı projeyi mesela eski yastık kılıflarından, eski gömleklerden, işte ne bileyim atık kumaşlardan yapabilirsiniz. Şöyle katlıyoruz. İçine koyuyoruz. Ve böyle kapatıyoruz. Oldukça kullanışlı bir ve tatlı bir proje. Şöyle bakalım. Evet. Bu şekilde. Evet, sırada konserve kutu, teneke kutu değerlendirmeleri var. Bu konserve kutular gerçekten çok kullanışlı oluyor geri dönüşüm projelerinde. Ben özellikle böyle örgülü, tığ işili çalışmaları daha çok seviyorum. Ama üstünü türlü çeşitlerle kaplayarak kullanabilirsiniz. Ne bileyim, dondurma çubukları yapıştırılabilir, üstüne halatla böyle jüt iple sarılarak kullanılabilir. Ahşap mandallar yapıştırılabilir ya da direkt boyanıp üzerine peçete dekopajı yapılabilir. Ben daha çok böyle kullanmayı seviyorum. Bu şekilde. Diğer versiyonlar böyle bakın. Kılıf. Yani örgü bilenler ve sevenler için çok tatlı projeler. Yapılış videoları var kanalımda. Böyle. Ve kirlendiği zaman da çıkarıp kolayca yıkıyoruz. O yüzden de çok kullanışlı oluyor. Ben geri dönüşüm projelerin böyle temizliğine de dikkat ediyorum. Hani temizlenebilir, uzun süreli kullanım için temizlenebilir olması da gerekiyor. Böyle bakın. Bunun şöyle kapaklı versiyonu da yaptım. Şöyle bakın. Yani aynı modelin üstünden böyle devam ederek büzgülü kapak yapıyoruz. Yapılış videoları var kanalımda. Şöyle buna mesela böyle kurabiye kalıplarını koydum. Mutfak dolabında duruyor. Evet, bunlar kullanılabilecek şekilde tatlı projeler. Sıradaki projemiz de böyle Legolardan yaptığım proje. Çocukların küçükken oynadığı Legoları kullandım. Şöyle bakın arkadaşlar, bunlar koruyucu şiş başlığı. Şöyle bakın, şuradan geçiriyoruz. Şu ucunu da buradan geçiriyoruz. Evet, bu şekilde çok hem sıra dışı hem pratik hem de gerçekten kullanışlı bir şey. Hani örgü çantasına koyarken ben mutlaka bunları takıyorum. Hatta bunlardan çok yapıp hediye etmiştim. Çok beğenmişti herkes. Şöyle küçük versiyonları var. Bu şekilde. Bunu da kızım küçükken böyle oyuncak, yani küçük şişler kullanıyordu. Onun için yapmıştım. Şöyle bakın. Yani her çeşit Lego'dan yapabilirsiniz. Evet, bunlar da şöyle sürpriz yumurtanın içinden çıkan hani plastiklerle yaptım. Bunu da böyle hani tığ başlığı olarak şöyle. Kızım küçükken yapmıştık onunla, böyle hani
faaliyet projesi gibi böyle bayan şeklinde böyle bir bu da böyle bir proje. Evet, diğer projemiz de CD'den böyle bir nihale. Bunun da videosu var. Diğer projelerde olduğu gibi. Evet, bu şekilde. Bu üzerine yapıştırdığım taşlar böyle yassı taşlar. Hani taş kullanılacaksa böyle yassı olması uygun olur. Ama hani değişik materyallerle de kaplanabilir. İşte mandallarla kaplanabilir. Ahşap mandallarla vesaire. Evet, bu da böyle bir proje. Evet, şimdi plastik yoğurt kaplarına geldik. Plastik yoğurt kapları gerçekten geri dönüşüm için çok kullanışlı malzemeler. Şöyle bir yoğurt kabı kılıfı yaptım. Şöyle içinde bildiğiniz yoğurt kabı var. Kılıfını şöyle geçiriyoruz. Hiç yapıştırma vesaire yok. Direkt geçiriyoruz ve kullanıyoruz. Kirlendiği zaman da yıkıyoruz. Tertemiz kullanıyoruz. Bu şekilde yapım videosu var. Bu da şöyle bir proje. Bunun da videosu var. Sakallı iple sarıyoruz dışını ve çeşitli işte taşlarla süsledim. Şöyle. Bu da çok tatlı bir proje. Yoğurt kapları böyle dikdörtgen de oluyor. Böyle tava yoğurt kabı bu. Bu da böyle bir proje. Bunda mesela eczacı dolabında böyle hani ilaç koymak için kullanıyorum. Şöyle bakın. Hiç yapıştırma falan yok. Hep dikiş. Dikiş daha iyi oluyor. Daha uzun süreli kullanım için daha ideal. Böyle ben genelde dikiş kullanıyorum geri dönüşümlerde. Evet, bu da bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu da böyle bir plastik kap. Bu yoğurt kabı değildi. Başka bir kap, yani içinde ne vardı tam hatırlayamıyorum şu an, ama hani yoğurt kabından daha büyük bir kap. Ama normal bildiğimiz kullandığımız yoğurt kaplarına da uygulayabilirsiniz. Bunun üzerine de böyle ahşap mandallarla sıcak silikonla yapıştırarak kapladım. Böyle mandalı buradan ayırarak şu şekilde yapıştırıyoruz. Bakın üzerine sırayla. Daha sonra da böyle beyaz tutkalla mandalların üzerine peçete dekopajı yaptım direkt. Hiç boya, vernik hiçbir şey yok. Direkt beyaz tutkalla bunu yapıştırdım. Bu şekilde çok tatlı bir şey oldu. Sepet oldu. Yani el işi sepeti bile olabilir yani. Gerçekten. Ben bunu hobi dolabında kullanıyorum. Çeşitli materyaller var içinde. Evet. Bunu da fikir olarak deneyebilirsiniz. Evet, sırada böyle bir proje var arkadaşlar. Bunu da oğlumun eski bir masa tenisi raketinden yaptım. Böyle bu yüzü işlemeli. Arka yüzü de böyle ayna. Yani el aynası şeklinde. Ben ama masa süsü olarak kullanıyorum. Bunun yapılış videosu yok ama vlogumda yayınladığım için önceden fotoğraflarını çekmiştim. Fotoğraflar üzerinden kısaca açıklama yapayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oldukça eski bir raket. Bunu ilk önce ahşap kısmını boyadım. Ahşap boyasıyla. Sonra şekildeki gibi ölçüsüne uygun olacak şekilde elyaf ve mukavva kestim. Elyafı mukavva ile kumaşın arasına koyarak kumaşı arkadan gerdirdim ve raketin bir yüzüne sıcak silikonla yapıştırdım. Diğer yüzüne de çerçevecide ayna kestirip taktırdım. Yapılışı da bu şekilde oldukça pratik. Bu şekilde sehpa süsü olarak çok tatlı bir obje oldu. Sizin de varsa böyle çocuklarınızın hani eskiyen raketleri, böyle bir projeyi deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, sırada böyle minik oldukça yapılışı kolay ve
tatlı bir proje var. Bu makaralar böyle dikiş örgü yapanların evinde çok sıklıkla rastlanabilecek materyaller. Bu plastik, bunun ahşapları da var. Evet, çeşitli şekillerde. Bundan şöyle bir anahtarlık yaptım. Maskot da olabilir. Çanta maskot da olur. Çeşitli şekillerde. Büyüklü küçüklü. Evet. Üzerine böyle nakış iplikleriyle hanım dilendi, bey beğendi motifi örüp sıcak silikonla yapıştırdım direkt. Sonra bakın böyle jüt iple içinden geçirerek, hiç başka materyale ihtiyaç yok. Direkt jüt ipi bunun arasından geçirip şu materyal belki alınabilir hani anahtarlık için. Şöyle e, bunu buraya bağlayıp direkt böyle bir anahtarlık. Yapılışı oldukça kolay. Bir de daha önceden şöyle bir şey yapmıştım. Bu da size belki fikir olur. Şöyle çok minik bir ahşap makaradan şöyle tatlı bir kolye yaptım. Şöyle bakın, bu da bir şeyden kopmuştu, bir kolyeden, kolye ucu. Böyle bu da tatlı bir, yani bu da şey de olabilir, böyle maskot da olabilir ama kolye olarak kullanıyorum ben bunu. Evet, bu da böyle bir fikir olsun. Evet, sırada böyle tatlı bir proje var arkadaşlar. Böyle ev figürlerini çok seviyorum ben el işi çalışmalarında. Evet, şöyle bakın, çok tatlı. Evet, bunun da minik bir videosunu yayınladım. Bu projeyi mukavvadan yaptım arkadaşlar. İçinde mukavva var. Şöyle bunda ben dikiş materyallerini kullanıyorum. Yani dikiş kutusu gibi bir şey. Şöyle. Evet. Çok tatlı. Üzerinde çeşitli süslemeler var. Bunun detaylarını paylaştım videoda. Dilerseniz siz de hani daha küçük boyutu da olabilir, aynı boyut da olabilir. Bu tekniği kullanarak bu şekilde çeşitli projeler yapabilirsiniz. Evet, bu videoda göstereceğim son materyal böyle kavanozlar. Kavanozlar da çok kullanışlı oluyor bu geri dönüşüm projelerinde. Böyle bu kavanozdan yaptığım bir iğnedendik. Ben bunu sürekli kullanıyorum. Sürekli elimin altında. Şöyle bakın. İçine böyle ayrı bir yer yaptım. İşte böyle ne bileyim ataşlar, çengelli iğneler vesaire koyuyorum. Şöyle çok tatlı bir obje. Videosu da var kanalımda. Evet, kavanozlar için yine böyle tatlı kılıflar hazırlamıştım. Videoları var. Şöyle bakın, kapağı çıkıyor. Dediğim gibi çıkarıp yıkayabiliyoruz kolayca. Evet, direkt böyle giydiriyoruz. Evet, çok tatlı bir ne bileyim kurabiye, bisküvi kavanozu olabilir. Bir de böyle ev figürlerini seviyorum demiştim. Şöyle bir mantar ev şeklinde bir kılıf yaptım. Bunun da videosu var detaylıca. Şöyle bakın. Evet. Bu da yine tabii ki çıkabiliyor. Temizlenebilmesi açısından şöyle çıkarıyoruz. Tekrar giydiriyoruz. Üstüne kapağını koyuyoruz. Evet. Bu da bu şekilde. Dilerseniz siz de yapabilirsiniz. Evet. Bu videoda göstereceğim projeler şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Geri dönüşüm projelerim de yine devam edecek inşallah. Diğer projelerde, diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.